Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa. Bu videoda Mendix Domain Model'de Association konusunu işleyeceğiz. Yani entity'ler arası ilişkilendirmeler. Hemen buradan bir domain model oluşturarak başlayalım. Bunu halledelim. Classroom. Hemen şuradan bir name yeterli olacak. Bir tane attribute. Zaten iki entity arasında anlatacağım. Hani çok fazla entity koyup karmaşıklık yaratmamak için. Bu da students olsun. Buna da name diyelim. Tamamdır. Evet. Evet, bu iki entite arasında ilişkilendirmelerle devam edelim. Şuradan ilk örneğimizle başlayalım. Evet, bu ilişkilendirmemizin adı one to many ilişkilendirmesi. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir de ok yönü var. Burada yıldız ve bir sayısı var. Bunların anlamı şudur. Yani bu ilişkilendirmede classroom bir tane classroom'da birden fazla öğrenci barınacağı anlamına gelir. Yani bu parent oluyor, bu da child oluyor. Bu yönün anlamı students sayfasından nedir? Nedir? Classroom'u seçebilirsiniz. Yani öğrencinin sınıfını belirleyebilirsiniz. Şimdi bunu sayfada görerek hemen yapalım. Şu şekilde tamamdır. OK dedik. Şimdi şuradan hemen şunu böyle hızlıca alıp buraya yerleştirelim. Şurayı silip böyle dursun. Evet, run yapıp hemen bu örneği bir görelim. Evet. Bir web diyelim. Evet, hemen bir klasörüm hemen burada bir ilk örneğimizi yapalım. A yapalım bunu. Bir tane daha oluşturayım. B diyelim. Bir tane sınıf oluşturayım. Bir de öğrenciler oluşturayım. Ahmet. Şöyle Mehmet. Nedir? Ali diyelim. Yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi buradan kayıt oluştururken öğrencinin sınıfını bu şekilde belirleyebiliyorum. Evet. Şimdi Classroom'a gelin. Evet, Classroom'da herhangi bir şey yok. Bir de Classroom'a şurada şunu ekleyeyim. Classroom nerede? Edit. Bir tane hemen list view çekelim hızlı bir şekilde. Burada associations diyelim. Şu buradan students'ı seçelim. Tamamdır. Yes dedim. Şunu şöyle kaldıralım. Tekrar run yapıp bakalım. Evet, buradan da ilişkilendirdiğimiz listeleri buradan bu şekilde görebiliyoruz. Nedir? Ahmet eklemişiz. Bir kişi daha ekleyelim A'ya. Şuradan da Ali'yi ekleyeyim. Evet. Buraya gelelim. Gördüğünüz gibi Ahmet ve Ali bu sınıftalar. A sınıfındalar. Bu örneğimiz bu şekilde. Şimdi şu şekilde yapıyı şöyle değiştireyim. Domain model nerede? Şimdi ne yaptık? Students'tan sınıfı seçtik. Bunu tam tersi yaparsam, reverse direction yaparsam, yani bunu yapmak için de sağ klik yapıp reverse direction diyoruz. Evet, yönü değişiyor ve hata verecek. Şimdi burada şurayı gördüğünüz gibi şimdi evet bu daha önce oluşturduğum için mevcut şu şekilde. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz gibi Students'ta isim de buna göre değişiyor. Yani önce buranın ismi yani yönün başlangıç ismi entity'sinin ismi daha sonra e, ilişkili kaydın seçileceği yön ikinci isimde yani entity ismi de. Şimdi bunu böyle reverse direction yaptığımda gördüğünüz burası da bu şekilde değişmiş oluyor. Yani yöne göre buranın ismi de belirleniyor. Şimdi evet tekrar bu sayfayı ben oluşturayım. Şimdi bir de bu örneği görelim. Generate over page yapayım. Şuradan over existing page diyeceğim. Buradan klasörü seçeceğim. OK diyeceğim. Sayfa yeniden yapılanacak. Şuraya gelip şuradan Ctrl C deyip şuraya geleyim. Bunu buradan alıp buraya yapıştırayım. Evet, hata vermesin. Şimdi şimdi ne oldu?
Evet, student ne yapacağım? Classroom'dan öğrenciyi seçeceğim. Hemen bunu run yapayım. Evet, tekrar sayfamıza geçelim. Classroom'dan, evet buradan da öğrenciyi seçebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi bir tane. Bu da ne olur? Normalde story'e çok yani işin realitesine çok uygun değil. Ya buradaki senaryolar tamamen işin realitesine göre hareket edilir. Yani şimdi burada ne oldu? Sadece gördüğünüz gibi bir tane. Yani bir sınıfa bir tane öğrenci çok mantıklı olmayacağı için yani bu senaryoda normalde kullanılmaz. Ama kullanım şekli bu şekilde. Hani sadece buradaki şeyi anlatmak için bu şekilde yaptım. Peki Classroom üzerinden daha fazla öğrenci seçmek için de buradan ne yapıyorum? Menü to menü seçeneğini seçiyorum. Yani karşılıklı birden fazla liste. Şimdi bunu görmek için de editlere şu şekilde hemen bir list yapıp şuradan da şey sonucunu görelim. Şöyle students diyelim. Evet dedim. Buraya geleyim. Buraya da bir list yapayım. Buradan da classroom'ları göreceğim. Hani öğrenciyi burada ne yapabiliriz? Bir öğrenciyi birden fazla sınıfta gösterebiliriz. Ee, nedir? Bir sınıfta da birden fazla öğrenci gösterebiliriz. Bunu bir run yapıp burayı bir test edelim. Ama bir dakika şeyi yaptık mı? Yapılanmayı yapmadık. Bir dakika. Sayfayı yeniden generate overpage yapmam lazım. Buradan evet bu şekilde evet tekrar şuradan alayım. Ctrl C. Buraya geleyim. Ctrl V. Evet buraya listi tekrar yerleştireyim. Aslında az önceki senaryoda şey yapmasam da olurmuş. Çünkü şey aynı yapı. Sadece ilişkilendirme farklı. Evet yani. Hmm. Sayfayı overpage yapmasam da oluyormuş. Evet. Şimdi tekrar run yapıp çalıştıralım. Evet, tekrar sayfaya geçelim. Classroom diyelim. Şimdi Classroom'dan ne yapacağız? Evet gördüğünüz gibi birden fazla öğrenci seçili. Gördüğünüz gibi aşağıda listeleniyor. Gördünüz mü? Evet bu şekilde. Diyelim Ahmet Mehmet'i bu sınıfa aldık. Şimdi B'ye de şöyle gelip Ahmet'te Ali alayım. Şimdi ne oldu? Bu şekilde Ahmet, Ali bu şekilde geldi. Şimdi Students'a gideyim. Students Ahmet'e bakayım. Hem A sınıfında hem B sınıfında. Mehmet sadece A'da. Ali sadece B'de. Yani burada da bu şekilde karşılıklı olarak birbirini listeliyorlar. Ama kaydı oluştururken burada dikkat etmemiz gereken nokta şu direction yönüdür. E, buradan buraya doğru seçiyoruz. Ha, buradan buraya doğru seçilir mi? Direkt olarak seçilmiyor. Macro flow'larla bunu yapmak mümkündür. Macro flow'larla bunu elbette ki yapabiliyoruz yani. Şimdi tekrar reverse direction diyeyim. Yani normalde bu iş tamamen senaryoya ve kullanıcı deneyimine bağlı olarak değişkenlik gösteren bir durumdur. Ama bunu bir uygulama yaparken başta çok olarak net belirlemek gerekir. Sonradan yani şey yapmak çok zor olabilir. İlk başta gerçekten uygulamanın nasıl yürüyeceğini en azından genel yapısını iyi anlamakta fayda var. Şimdi burası normalde de bu şekilde. Bir de ne vardı? Şöyle geleyim. One to one. Yani one to one ne? Birebir yani bir sınıfa bir öğrenci, bir öğrenciye bir sınıf. Tabii normalde bu senaryo çok mantıklı bir senaryo değil ama e, bunun şeyi de bu şekilde. Bunu bir bakalım. Hmm, pardon. Nasıl bir şey oluyor? Evet, Generate Overpage diyorum. Students, Override Existing. Evet, buradan da Folder. OK. Tamamdır. Hemen şuradan.
Burayı alıp böyle burayı değiştireyim. Tamamdır. Liste eklemeye gerek yok. Zaten bir liste yok. Tamam. Sayfaya tekrar geçiş yapalım. Classroom diyeyim. Evet, buradan gördüğünüz gibi Classroom'dan sadece bir tane seçim yapabiliyorum. Students'tan da gördüğünüz gibi sadece bir tane seçim yapabiliyorum. One to one'da bu şekilde. Ama genelde en sık kullanılan bu olur. Bu da ikisi de çok tercih ediliyor. Ama bir de şurada evet, ona geçmeden önce hemen şuradaki delate'lere değineyim. Ondan sonra menü to menü ile ilgili bir macro flow şeyi göstereceğim. Şurada e, evet, delate'ler. Burada Classroom'u zaten üzerinde yazıyor genel olarak. Hani de kısaca hemen bir göz atalım. Classroom'u sildiğinizde, yani burayı sildiğinizde karşı tarafın, yani şahitin silinmemesini istiyorsanız burası bu şekilde kalıyor. Eğer ki Classroom'u sildiğinizde ilişkili, bir dakika şurayı şöyle bir ilk önce şöyle bir düzeltelim, ha, anlaşılsın. Yani ilişkili students'ların hepsini silmesini istiyorsanız o zaman bunu bu şekilde işliyorsunuz. Yani bunu sildiğinizde buradaki ilişkili students'lar da silinecek. Bunun anlamı da, hemen şöyle bir örneğini bunu yapalım. Error diyelim. Bunun anlamı da şudur. Bunu sildiğiniz, Classroom'u sildiğinizde eğer ki bir student'la ilişkisi varsa hata verir. Yani silmeyecektir. İlişkisi yoksa silecektir. Hemen bunu bir görelim. Sayfayı tekrar yapılandırayım. Okey, okey. Tamamdır. Hemen buradan bir entity'ye gelip şunu bir Ctrl C. Buldu. Böyle bir hemen run yapıp bakalım. Evet. Tekrar sayfaya gelelim. Bakalım burada durum ne olmuş. Evet. Şimdi evet, silme işlemi yapacaktık. A'yı bir sileyim. Silindi. Çünkü herhangi bir ilişki yok ama şurada böyle bir şurada şeylere bir ilişki vereyim. Evet, B'de ilişki varmış. Hemen bunu bir silelim. Evet, gördüğünüz gibi hata verdi. İlişkisi olduğu için, ilişkili kaydı olduğu için entity, yani bir entity başka bir entity ile, o yüzden burası hata veriyor. Şimdi bir daha tekrar yapayım. A diyeyim. Bunu silin. Bunu silecektir. Herhangi bir ilişkisi yok. Tekrar oluşturayım. A diyeyim. Sunus'a girip buradan bir tanesine hemen A'ya ilişki vereyim. Buraya gelelim. A'yı silelim. Gördüğünüz gibi silinmeyecektir. Ee, evet, şimdi burada şurada ekstradan şurayla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Hmm, şu şekilde menü to menü ile ilgili. Bir de bunu MacroFlow'da kullanırken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu menülerle ilgili. Menü to menü ile ilgili. Şu ilk önce şu yine şöyle olsun. Ee, nereden? Evet, Students'a geleyim. Bir MacroFlow. O şuradan çağıralım. Şurayı new diyeyim. İsim vermeye gerek yok. Tamamdır. Şimdi evet, buraya gelelim. Şimdi örnek veriyorum. Buradan bir senaryonuz gereği nedir? Hani bir yeni bir şey oluşturacaksınız. Hani bu değişkenlik göster ya da bir retrieve yapıp işte, şimdi örnek veriyorum. Buradan diyelim ki henüz daha Classroom şey yap, senaryo gereği ilişkilendirilmemiş ama e, MacroFlow içerisinde bunları birbirine ilişkilendireceksiniz. Ve buradan gelip Students'a da Change Object dedim. Hemen buraya bir dikkat edelim. Classroom buradan, pardon, şey, senaryo tersti galiba, burada nasıldı? Pardon, şeyi change yapacaktım. Evet, Classroom. Hmm, Classroom. Change yapacağım. Ha, Classroom değil ya, Students. Kafa karıştı. Evet.
Buradan da daha sonra bu şekilde ekleyebiliyorum. Normalde varsayılan olarak burası karşı taraf one'sa yani şu şekilde set yapar. Hani one dediğim şurası. Classroom gördüğün gibi bir tane. Yani bununla buradan buraya sadece bir Classroom'la ilgili bir ilişki verebilirsiniz. Ama bunu bu şekilde yaparsam bakın bunu bu şekilde yaparsam buraya gelelim. Burada hata vermez. Ama sonuç hatalı olur. Neden sonuç hatalı olur? Sürekli aynı kaydı change yapar bu şekilde. Çünkü burası menü olduğu için buraya ekleme yapması lazım. Bunun için burada burayı add diyoruz. Bunu yaptığım zaman ne yapacak? Buraya ekleyerek gidecek. Yani buradan buraya ekleme yaparak gidecek. Şimdi bir de remove var. Remove da aradaki bağlantıyı koparır. Hemen bunun bir testini yapalım. Şuradan da students'ı şöyle association yapayım. Neredeydi? Evet, students classroom. Okey. Ama şurada sayfayı şu şekilde generate yapayım tekrar. Bu şekilde olsun. Tamamdır. Hemen buraya gelip bunu alayım. Buradan alayım. Tamamdır. Run yapabilirim. Evet, view web dedik. Hemen buraya gelelim. Şimdi öncelikle şuradan bir şu şekilde evet ilişkilendirme olan yer. Pardon. Microflow niye koymadık mı biz buraya? Aa evet şey yaptık. Hemen tekrar yapalım. Forward page yapmıştık. Hmm, Buraya ekleyelim. Gibi şu anda Classroom'la bir ilişkisi var ve B Classroom. Bunu yaptığımda ne yaptık? Remove aradaki bağlantı bu şekilde de kopuyor. Evet, burada da makro flow'larda da özellikle menü to menülerde menü karşı taraf bu şekilde şeyse buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı video olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.